Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Değerli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çok önemli bir konuyu bugün gündeminize taşıyacağım. Türkiye'de evi, arsası, tarlası bulunan vatandaşlarımızın, yani Türkiye'de herhangi bir mal varlığı bulunan vatandaşlarımızın bu yayınımızı sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde takip etmesini rica ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere özellikle yaşamış olduğunuz ülkede sosyal yardım alanlarla ilgili olarak bir durum söz konusu. Bu durum, eğer Türkiye'de herhangi bir mal varlığınız varsa ya da bir bankada paranız varsa bunların bildirimleriyle ilgili bir durum. Bunu ben defalarca anlattım. Şimdi finansal bilgi paylaşımı, yani bankada bulunan paranızla ilgili durumu daha önce pek çok kez anlattım. Şimdi sadece mal varlığı, yani evi, arsası, tarlası, arabası bulunanlarla ilgili durumu anlatacağım. Bakın. Türkiye'de birileri biz sizin mal varlığınızı gizliyoruz, mal varlığı gizleme adı altında televizyonlara çıkarak, internet siteleri üzerinden, sosyal medya üzerinden, YouTube üzerinden yayınlar yapıyorlar. Niye mal varlığını gizlersin? İşte yaşamış olduğum ülke bu mal varlığımı bilmesin diye. Ve sizden bu insanlar e-devlet şifrenizi istiyorlar ve bunun için de para istiyorlar tabii. Parasız hiçbir şey yapmıyorlar doğal olarak. Kıymetli izleyicilerimiz, mal varlığı gizleme diye bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Her kim ki ben sizin mal varlığınızı gizlerim diyorsa yalan söylüyordur. Bilin ki sizin paranızın peşinde demektir. Kim olursa olsun önemli değil. Bak, bu insanlar sizden vekalet alıyor ya da e-devlet şifrenizi alıyor, kendilerince bir şeyler yaptıklarını sanıyorlar. Bunlar er ya da geç zaten ortaya çıkıyor. Zaten başınıza bir iş gelince bu paranızı alan hokkabazlar ortadan kayboluyor. Muhatap dahi sizi almıyorlar, bulamazsınız zaten. Değerli izleyicilerimiz, şimdi Türkiye'de evi, arsası, tarlası olup Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızla ilgili yine çok önemli bir uyarıda bulunacağım. Hollanda hükümeti bazı Türklerin Türkiye'de bulunan evlerini, arsalarını, tarlalarını Türkiye'de anlaşmış oldukları bazı avukatlar aracılığıyla el altından illegal bir şekilde mal varlıklarını öğreniyor ve bu insanlara cezalar veriyor. Hapis cezası, para cezası, ne derseniz deyin. Özellikle de sosyal yardım alanlarla ilgili. Sistem şöyle çalışıyor. Kendilerince şöyle bir sistem kurmuşlar. Türkiye'de bazı avukatlara danışmanlık ücreti ödüyor. Hollanda hükümeti ödüyor. Ve bu avukatların bir kısmı da el altından tapu dairelerinden ayarladıkları bazı memurlar vasıtasıyla, değerli izleyicilerim, o kişiye ait tapu bilgilerini öğreniyorlar. Sonra bu avukatlar o bölgeyi bilen bir emlakçıya gidip o evin, arsanın, tarlanın değerini öğrenip, yazdırıp, imzalatıp postalıyorlar Hollanda'ya. Hollanda'da sonra bir vatandaşımıza bir gün mektup geliyor. Diyorlar ki gel bakalım diyorlar. Ahmet Bey, Fatma Hanım gel bakalım diyorlar. Vatandaşımız gidiyor. Gittiğinde diyorlar ki senin örneğin Yozgat'ın şu ilçesinin şurasında böyle bir arsan varmış, tarlan varmış. Ama sen bize diyorsun ki Türkiye'de herhangi bir şeyim yok. Biz sana şu kadarlık sosyal yardım yaptık. Seni mahkemeye veriyoruz diyorlar. Ondan sonra mahkeme süreci başlıyor. Sırf bu nedenden dolayı 6 ay hapis cezası alan bir gurbetçi vatandaşımız var. Ben kendisiyle de konuştum. Anlattım. Kendisi anlattı durumu bana. Bir avukatla ilgili, avukatın el altından bu işleri yaptığını söyledi. Bununla ilgili bazı bilgi belgeleri de benimle paylaştı. Değerli izleyicilerimiz, bu Hollanda hükümetinin yaptıklarının gerçekten sayısının arttığını görüyor ve duyuyorum.
Her kim ki avukatlar böyle el altından, tapu dairesinden birileriyle bu işi yapıyorsa elbette ki hukuk önünde bunun hesabını verecekler. Kıymetli izleyicilerimiz, eğer sadece Hollanda değil, Almanya, Fransa, İsveç, İsviçre gibi ülkelerde yaşayan ve sosyal yardım alan tüm vatandaşlarıma tavsiyem şu. 1. Bu işler bir de nasıl ortaya çıkıyor onu söyleyeyim. Genelde şikayet üzerine ortaya çıkıyor. En yakınınızda bulunan kişi eğer sosyal yardım alıyorsanız gidip diyor ki bunun Türkiye'de şöyle bir evi var, arsası var, tarlası var diye şikayette bulunuyorlar arkadaşlar. Şikayet üzerine çıkıyor. Onun için benim size tavsiyem şu. Yerin kulağı vardır. Allah daha çok versin. Herkese nasip etsin. Daha çok kazanç nasip etsin. Türkiye'de evim var, arsam var, tarlam var, şunu alacağım, bunu alacağım diye çevrenizde bulunan insanlarla paylaşmayın kardeşim. Haset çok, istemeyen çok kardeşim. Başınıza böyle bir iş gelsin istemem. Yine vatandaşımız şunu söylüyor olabilir. Ya kardeşim adamlar sosyal yardımla zengin oldu, Türkiye'de ev aldı falan. Kardeşim ben şimdi sana soruyorum bunu söyleyenlere. Sosyal yardımla Türkiye'de ev alabilir misin? Alabilir misin ya Allah aşkına ya? Yani sosyal yardım sanki hırsızlık. Devletin verdiği bir para kardeşim. Adama diyor ki al bu parayı ye diyor. Adam yemiyor, biriktiriyor bu parayı. Hakkı. Kusura bakmayın arkadaşlar ben böyle düşünüyorum. Çalmıyor, çırpmıyor kardeşim adam. Devlet diyor ki al sana bu kadar para diyor. Adam yemiyor, içmiyor, biriktiriyor parayı. Öbürü yiyor. O da hakkı. Şimdi ben buna karşıyım kusura bakmayın kardeşim. Ben birileri bana kızacak biliyorum ama ben bu yaklaşımın doğru olmadığını düşünüyorum. Devletin hakkı, devletimi soyuyor kardeşim adam. Ama burada yanlış el altından bu işleri yapmak arkadaşlar. Yanlışı devlet yapıyor. Burada halk yapmıyor ki. Sen avukatlarla anlaşıyorsun. Avukatlar paranın peşinde zaten. Tapu dairesindeki memur da paranın peşinde. Yolunda yani. Yoluna çıkmışlar onlar. Bilgileri alıyorsun ve vatandaşa veriyorsun. Arkadaşlar bu ve benzeri durumda sıkıntısı olan tüm izleyicilerimizin bize yazmasını ayrıca bu konuyla ilgili görüşlerinizi de videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletmenizi rica ediyorum. Sizlerden bir diğer önemli ricam ise şu. Çevrenizde bu ve benzeri durumda arkadaşlar vesaire varsa lütfen bu videoyu paylaşın, gönderin. Onlar da izlesinler. Hiç olmazsa birkaç kişiye faydamız dokunsun diye düşünüyorum. Bu videomuzda beğenmenizi ve abone olmadıysanız da mutlaka kanalımıza abone olarak bu ve benzeri konulardan haberdar olabilirsiniz. Like atıyorsunuz bu kadar bedava, abone oluyorsunuz bedava. Sizden başka bir talebimiz söz konusu değil. Evet kıymetli izleyicilerimiz, Türkiye'mizden ve dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese beni izleme sabrını gösterdiği için çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda yine karşınızda olacağız. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı uyarmaya devam edeceğiz. Sizin sesiniz olmaya çalışıyorum. Bu nedenle mutlak surette Türkçe Haber'e abone olmanızı da tavsiye ediyorum. Efendim görüşmek üzere. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun.